Herkese merhaba. Yapay zeka. Her gün duyuyoruz. Peki ama gerçekten ne kadar zeki? İşte bugün bunu öğreneceğiz. Hem de öyle karmaşık testlerle falan değil, hepimizin anlayabileceği şaşırtıcı derecede basit bir soruyla. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet, işte o meşhur soru. Yapay zeka ne kadar zeki? Gelin bu sorunun peşine düşelim ve gerçeği ortaya çıkaralım. Bazen bir şeyin ne kadar akıllı olduğunu anlamak için en iyi yol, en karmaşık soruları sormak değildir. Tam tersi, en basitini sormaktır. Özellikle de bu soru insana dair bir hikayenin içine gizlenmişse. Yani burada amacımız, yapay zekanın ezberden mi konuştuğunu yoksa gerçekten anlayıp mantık yürütebildiğini mi görmek? Peki, bu analizde bizi neler bekliyor? Hızlıca bir bakalım. Önce o aldatıcı derecede basit soruyu tanıyacağız. Sonra bu sorunun ilham kaynağı olan o ilginç pandemi günlüğüne dalacağız. Ardından farklı yapay zeka modellerinin karnelerini çıkaracağız. Sonrasında işin özüne inip dil ve mantık arasındaki farkı konuşacağız ve en sonunda da bütün bunların bizim yani kullanıcılar için ne anlama geldiğine bakacağız. Hadi o zaman ilk bölümle başlayalım. Aldatıcı derecede basit bir soru. Evet, kulağa basit geliyor olabilir ama göreceksiniz asıl zeka bu basitliğin ardında yatıyor. Şimdi büyük dil modelleri yani LLM'ler adından da anlaşılacağı gibi dilde çok iyiler. Hatta harikalar. Ama iş bir hikayenin, bir anlatının içine gizlenmiş basit bir tarih hesaplamasına gelince işte orada işler biraz karışıyor. Yani size saniyeler içinde bir sonet yazabilirler ama bir hikayedeki şu tarihten şu kadar gün sonrası nedir gibi bir soru da tökezleyebiliyorlar. İşte bu onların en zayıf noktalarından biri. Peki bu zayıf noktayı test etmek için kullanılan hikaye neydi? Gelin şimdi hep birlikte o hikayeye yani bu testi bu kadar özel kılan 11-70 günlük pandemi günlüğüne bakalım. Yapay zekaya sorulan soru aynen şuydu. Bakın, bu çok önemli. Soru sadece 15 Mart 2020'den 1170 gün sonrası nedir değil. İçinde bir hikaye var, bir başlangıç noktası var ve hatta sonunda yaratıcı bir görev bile var. Birden fazla adımı olan bir test bu. Peki yapay zekanın bu soruyu doğru cevaplamak için ne yapması gerekiyordu? 1. Başlangıç tarihini metinden doğru bir şekilde çıkarmalıydı. 2. 1170. günü bulmak için başlangıç tarihine tam olarak 1169 gün eklemesi gerektiğini anlamalıydı. 3. Bu hesaplamanın sonucunda ortaya çıkan son tarihi ve haftanın gününü doğru bir şekilde belirtmeliydi. Ve 4. Sorunun sonundaki o video giriş cümlesini istenen formatta yeniden oluşturmalıydı. Gördüğünüz gibi sadece basit bir toplama işlemi değil. Peki tüm bu adımların sonunda ulaşılması gereken doğru cevap neydi? Doğru cevap 28 Mayıs 2023 Pazar. Şimdi bu tarihi aklımızda tutalım çünkü birazdan modellerin performansını bu cevaba göre ölçeceğiz. Ve işte geldik en heyecanlı bölüme. Yapay zekanın karnesi. Bakalım hangi modeller bu basit görünen sınavı geçti, hangileri sınıfta kaldı? Ve sonuçlar gerçekten çok ilginç. Bakın, tabloya baktığımızda sınıfın neredeyse ortadan ikiye bölündüğünü görüyoruz. ChatGPT, Perplexity, Copilot gibi modeller bu testi başarıyla geçmiş. Ama işin şaşırtıcı yanı, Gemini, Grok, Claude gibi sektörün en büyük isimlerinden bazıları ilk denemede yanlış cevap vermişler. Yani sınıfta kalmışlar. Ama yaptıkları hatalar da enteresan. Mesela Grok, doğru cevabı sadece bir günle kaçırıp 27 Mayıs demiş. Claude ise 2 günle kaçırıp 26 Mayıs. Yani tamamen alakasız cevaplar vermiyorlar. Çok yaklaşıyorlar ama o son adımı doğru atamıyorlar. İşte bu yakın ama yanlış olma durumu bize aslında problemin nerede yattığına dair çok önemli bir ipucu veriyor. Peki hata yaptıklarını söyledikten sonra ne oldu? İşte burası daha da ilginç. Bazı yapay zeka modelleri uyarıldıktan sonra cevaplarını düzeltebildi. Ama aralarında biri vardı ki, Claude, inanılmaz bir şekilde yanlışında ısrar etti. Hatta ona problemi çözmesi için yeni bir yöntem önerildiğinde bile o kendi bildiğini okumaya devam etti ve tekrar başarısız oldu. Şöyle bir grafikle özetleyecek olursak, ilk denemede 6 model geçerken 4 tanesi sınıfta kaldı. Düşünsenize, 10 modelden 4'ü. Bu oldukça yüksek bir oran. Peki ama neden? Milyarlarca dolarlık bu devasa modeller nasıl olur da böyle basit bir soruda takılır? İşte bu soru bizi işin özüne 4. bölümümüze getiriyor. Dil mi, mantık mı? Gelin şimdi bu şaşırtıcı başarısızlıkların arkasında yatan temel nedeni birlikte anlamaya çalışalım. Önce temel bir tanımı hatırlayalım. Büyük dil modeli ya da LLM ne demek? Bu sistemler insan dilini anlamak ve üretmek için devasa metin verileriyle eğitiliyor. Ama bakın, kilit kelime burada değil. Onların temel işlevi matematiksel hesaplama yapmak değil, bir sonraki en olası kelimeyi tahmin etmek.
Yani ona çok yetenekli bir şair gibi bakabilirsiniz. Harika şiirler yazar ama muhtemelen vergi beyannamenizi ona emanet etmek istemezsiniz. İşte bu tablo bu durumu çok güzel özetliyor. LLM'ler metin üretmekte, özetlemekte, yaratıcı yazarlıkta harikalar. Çünkü bunlar hep kelimelerle, desenlerle ilgili. Ama iş hassas hesaplamaya, gerçeklerin doğruluğuna, çok adımlı mantıksal akıl yürütmeye geldiğinde zorlanabiliyorlar. Çünkü bu alanlar bir sonraki en olası kelimeyi tahmin etmekten çok daha fazlasını, yani mutlak doğruluğu gerektiriyor. Peki o zaman testi geçen modeller nasıl başardı? İşte bu işin en zekice kısmı. Başarılı olan modeller aslında hesaplamayı kendileri yapmaya çalışmadılar. Soruyla karşılaştıklarında bunun bir dil değil, bir matematik problemi olduğunu anladılar ve işi uzmanına, yani Python gibi bir programlama aracına devrettiler. Yani kendi sınırlarını bilip doğru aracı kullandılar. Asıl zeka da bu değil mi zaten? Bütün bunlar da bizi son bölümümüze getiriyor. Kullanıcının sorumluluğu. Tamam, yapay zeka böyle çalışıyor. Peki bu bizim için ne anlama geliyor? Buradan çıkarmamız gereken birkaç önemli ders var. Birincisi, en basit görünen hesaplamalar bile en güçlü yapay zekaları zorlayabilir. İkincisi ve belki de en önemlisi, yapay zeka her şeyi bilen bir kahin değil, sadece bir yardımcı pilot. Uçağın pilotu hala sizsiniz. Bu yüzden özellikle sayılar, tarihler, önemli gerçekler gibi kritik bilgileri ondan alsanız bile mutlaka ama mutlaka doğrulayın. Unutmayın, o düşünmek için bir yedek değil, düşünmenize yardımcı olacak bir araç. Ve şimdi bitirirken soruyu size yöneltmek istiyorum. Eğer yapay zekanın gerçek zekasını test etme şansınız olsaydı ona hangi basit ama zekice soruyu sorardınız? Çünkü unutmayın, bazen en aldatıcı basit sorular en karmaşık sistemlerin bile sırlarını açığa çıkarabilir. Tartışmaya hoş geldiniz. Bugün Aydın Tiryaki'nin kaleme aldığı ve yapay zekanın zekasını oldukça basit ama bir o kadar da etkili bir testle sorguladığı bir makaleyi mercek altına alıyoruz. Makalede günümüzün önde gelen yapay zeka modellerine görünüşte basit bir soru yöneltiliyor. 15 Mart 2020 birinci günse 1170. gün hangi tarihe ve haftanın hangi gününe denk gelir? Evet ve işte tartışmamızın fitilini ateşleyen de bu soruya verilen şaşırtıcı derecede çeşitli yanıtlar. Kimi modeller doğru cevabı anında veriyor, kimileri bariz hatalar yapıyor, bazıları ise ancak bir uyarıyla doğru yola dönebiliyor. Yani bu sonuçlar, bu sistemlerin zekası hakkında bize ne söylüyor? Bugün bu sorunun etrafında döneceğiz. Bu tablo, modellerin gelişmekte olan akıl yürütme yeteneklerinin ve esnekliğinin bir kanıtı mı? Yoksa temel kavramsal anlayıştan ne kadar yoksun olduklarının acı bir göstergesi mi? Ben bu kadar temel bir görevdeki bu kadar yaygın başarısızlıkların, bu sistemlerin gerçek bir anlayıştan ziyade gelişmiş istatistiksel kalıp eşleştirme mekanizmaları olduğunu ve onlara zeka atfetmenin yanıltıcı bir acelecilik olduğunu öne süreceğim. Ben ise bu test sonuçlarının yapay zekanın metindeki bir problemi anlama, mantıksal adımlar çıkarma ve hatta hatalarını düzeltme gibi zekanın temel bileşenlerini sergilediğini ve bu sürecin kendisinin bir zeka belirtisi olduğunu savunacağım. Mantığı anlıyorum fakat madalyonun bir de diğer yüzü var. Bence bu test yapay zekanın iddia edilen zekasının ne kadar kırılgan ve yüzeysel olduğunu gözler önüne seriyor. Konu özünde ilkokul düzeyinde bir toplama ve takvim bilgisi işlemi. Buna rağmen Gemini, Grok, Claude ve Qwen gibi milyarlarca dolarlık yatırımların ürünü olan endüstri devlerinin bu görevde tökezlemesi, zeka iddialarını temelden sarsan bir durum. Özellikle Claude'un vakası çok çarpıcı. Makalede belirtildiği gibi sadece yanlış cevap vermekte kalmıyor, aynı zamanda bu yanlış cevapta ısrar ediyor. Hatta doğru yöntem kendisine adım adım tarif edildikten sonra bile hatasını sürdürüyor. Ya bu bir hesap hatasından çok daha derin bir soruna, bir kavramın hiç oluşmadığına işaret ediyor. Yani Claude, gün saymak eyleminin ne anlama geldiğini içselleştirememiş.
Ezberle öğrenen ama konunun ruhunu anlamayan bir öğrenciye benziyor. Formülü biliyor ama problemdeki küçük bir değişiklikte tamamen dağılıyor. Bu geçerli bir nokta. Ancak ben konuya daha farklı bir açıdan bakıyorum. Bence bu test başarısızlıkları kadar başarılarıyla da konuşulmalı ve bu başarılar yapay zekanın yeteneklerini kanıtlar nitelikte. Bakın, ChatGPT, Perplexity, Copilot ve Meta gibi birçok önemli model, Tiryaki'nin sunduğu anlatısal ve kişisel bir metnin içinden problemi doğru bir şekilde çıkarıp net bir sonuca ulaştı. 28 Mayıs 2023 Pazar. Bu basit bir hesaplama değil, bu bir metnin bağlamını anlama yeteneğidir. Model 15 Mart 2021. gündür ifadesinden yola çıkarak, başlangıç tarihine körü körüne 170 gün eklememesi gerektiğini, bunun yerine 169 gün eklenmesi gerektiğini doğru bir şekilde kavruyor. İşte bu nüans, yüzeysel bir kelime taramasının ötesinde cümlenin anlamını kavladığını gösterir. Perplexity gibi modellerin problemi çözmek için Python kodu kullanması da bence bir zayıflık değil, aksine modern bir zeka göstergesi. Doğru göreve doğru aracı atamak, etkili problem çözmenin temelidir. Ve belki de en önemlisi, Gemini ve Qwen gibi başlangıçta hata yapan modellerin bile bir uyarı üzerine kendilerini düzeltebilmeleri. Bu, esnek bir öğrenme ve adaptasyon yeteneğine işaret eder ki bu da zekanın en kritik boyutlarından biridir. İyi ama bu hata düzeltme dediğiniz mekanizma bana kalırsa bir yanılsamadan ibaret. Bu sistemler hatalarını kendiliğinden, yani içsel bir farkındalıkla düzeltmiyorlar. Eğer insan müdahalesi olmasaydı, Claude o yanlış cevapta sonsuza dek ısrar edecek, Gemini de hatasının farkına asla varmayacaktı. Hatta makalenin ekler bölümünde Gemini'nin kendi hazırladığı raporda durum çok net bir şekilde itiraf ediliyor. Doğru sonuca, tırnak içinde söylüyorum, kullanıcının sarsılmaz ısrarı sayesinde ulaşıldığı belirtiliyor. Bu zeka değil, bu dışarıdan gelen bir komutla yapılan bir yeniden hesaplama işlemidir. Bir öğrenme süreci değil, bir yeniden çalıştırma komutudur. İnsan zekası hatasını bir mantık silsilesi içinde fark eder. Israr ettin diye kabul etmez. Burada gördüğümüz içsel bir aydınlanma değil, dışsal bir zorlamadır. Peki insan zekasının da her zaman hatasını tek başına fark ettiğini söyleyebilir miyiz? Bir öğretmen, bir meslektaş veya bir dostun uyarısıyla hatamızı anladığımız sayısız durum vardır. Emin misin, bir daha kontrol et istersen cümlesi insan iletişiminin temel bir parçasıdır. Önemli olan geri bildirimi işleyebilme ve sonuca varabilme kapasitesidir. Gemini'nin durumu da basit bir yeniden hesaplamanın ötesinde sadece kullanıcı uyarısıyla doğru sonuca ulaşmakla kalmıyor, aynı zamanda bu süreci analiz edip bir ders çıkardığını belirten, hatasının kaynağını irdeleyen bir rapor sunuyor. Bu, kendi işleyişi üzerine düşünebilme, yani bir tür üst bilişsel faaliyettir. Bu, basit bir komut-cevap döngüsünden çok daha fazlasını ifade ediyor ve bence öz farkındalığa giden yolda atılmış önemli bir adımdır. O raporun hatanın nedenini anladığını değil de hatanın düzeltildiğini belgelediğini düşünüyorum. Yani süreçten çok sonuca odaklı bir metin. Ama madem araç kullanımına zeka dediniz, o konuyu biraz daha deşelim. Python kullanmanın zeka olduğunu söylediniz. Kusura bakmayın ama bu argüman bana pek ikna edici gelmiyor. Sebebini açıklayayım. Bence bu temel bir yetersizliğin itirafıdır. Soruyu gerçekten anlayan ve akıl yürütebilen bir sistemin bu kadar basit bir hesaplama için dış bir araca, bir koltuk değneğine ihtiyacı olmamalıdır. Bu, kendi içsel mantık motorunun bu temel görevi yerine getiremediğini gösterir. Bir insan 15 Mart'tan 1170 gün sonrası nedir diye sorulduğunda bir hesap makinesi kullanabilir, bu doğal. Ama bu modelin kendisi zaten dev bir hesap makinesi, bir mantık motoru olmalıydı. Aritmatik gibi en temel fonksiyonlarından biri için başka bir programa başvurması, o fonksiyonda eksik olduğunu kabul etmesidir. İşte bu noktada temel bir felsefi ayrılığa düşüyoruz. Bence bu, zekanın tek bir monolitik yapı olmak zorunda olmadığının kanıtı. Tıpkı beynimizin farklı görevler için farklı bölgeleri kullanması gibi, en zeki sistemler de bir uzmanlar konseyi gibi çalışacak. Dil modeli, problemi anlayan, metnin içindeki niyeti çözen bir orkestra şefi, Python ise
kesin ve hatasız hesaplama yapan bir kemancı. Asıl zeka, her enstrümanı kendi çalmaya çalışmak değil, hangi enstrümanı ne zaman kullanacağını bilmektir. Perplexity'nin doğrudan Python'a başvurması, görevin doğasını, yani bunun bir dil değil bir hesaplama problemi olduğunu anladığının en net kanıtıdır. Bu, kaynakların akıllıca kullanılmasıdır, zekanın pratik uygulamasıdır, bir yetersizlik değil. Bu, geleceğin yapay zeka mimarisine dair önemli bir ipucu veriyor. Tek bir dev model yerine birbiriyle konuşan uzlan modüllerden oluşan sistemler göreceğiz. Peki o zaman size şunu sorayım. Orkestra şefi dediğiniz dil modeli notayı yanlış okursa ne olur? Eğer bu basit aritmatik için bile dış bir araca muhtaçsa ve o araca doğru komutu vermekte zorlanıyorsa daha karmaşık, soyut ve bir araca dökülemeyen mantıksal akıl yürütmelerde ona nasıl güvenebiliriz? Bu durum sistemin bütünlüğünü ve güvenilirliğini sorgulatıyor. İşte bu bizi üçüncü ve belki de en kritik noktaya getiriyor, gerçek anlama meselesi. İki farklı istemin, yani Tiryaki'nin makalesindeki Prompt 1 ve Prompt 2'nin tamamen farklı sonuçlar doğurması, sizin o bağlamı anlama tezinizi temelden çürütüyor. 1170. gün ile 1170 gün saydım gibi anlamsal olarak birbirine çok yakın ifadeler arasındaki ince farklar Copilot, Meta ve DeepSeek gibi modellerin kafasını karıştırıyor ve birinde doğru, diğerinde yanlış cevap vermelerine neden oluyor. Gemini'nin de ilk başta 1170 gün eklemeye çalışması bu kavramsal kafa karışıklığının somut bir örneği. Gerçek anlama, bu tür anlamsal tuzaklara karşı tutarlı ve sağlam olmalıdır. Modellerin performansı ise tutarsız ve kırılgandır. Bu, bir metni anlamaktan çok, metindeki kalıpları istatistiksel olarak eşleştirdiklerini gösteriyor. Tam da bu noktada ChatGPT gibi modellerin başarısı daha da anlam kazanıyor. Beni asıl etkileyen şey, ChatGPT'nin o kişisel günlük metninin içindeki onca gürültüye rağmen pandemi, anılar, video rutinleri, asıl matematiksel problemi bir cerrah titizliğiyle çekip çıkarması. Bu gerçekten inanılmaz bir bağlamsal anlama yeteneği. Bu sadece 11.70 ve 15 Mart kelimelerini bulmak değil, anlatının yapısını, niyetini ve sorunun özünü anlamayı gerektirir. İkinci daha yalın istemin bazı modellerin kafasını karıştırması, ilk istemdeki bu sofistike başarıyı gölgelemez. Aksine karmaşık bir bağlama anlama yeteneğinin ne kadar gelişmiş olabildiğini gösterir. Evet, kabul ediyorum, prompt hassasiyeti şu anki modellerin bir sınırlılığı. Ancak ben bunu bir zeka yoksunluğu olarak değil, gelişmekte olan bir zekanın özelliği olarak görüyorum. Tıpkı bir dili yeni öğrenen bir çocuğun bazı nüanslara daha duyarlı olması gibi. Karmaşık olanı anlama başarısı potansiyelin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. İyi ama bir sistem karmaşık olanı anlayıp daha basit olanı anlayamıyorsa, bu bir anlama süreci değildir. Bu belirli bir istatistiksel kalıba daha iyi uyan bir girdiyle daha iyi sonuç üreten bir mekanizmadır. Bu zekanın değil, programlamanın bir özelliğidir. Eğer bir kavramı gerçekten anladıysanız, o kavramın farklı sunum biçimlerine karşı da sağlam durursunuz. Bu modellerin yaptığı bir ip cambazının tek bir tel üzerinde yürümesine benziyor. Telden biraz sapınca dengelerini kaybediyorlar. Gerçek zeka ise engebeli arazide yürüyebilmektir. Ve bu test, modellerin bu engebeli araziye henüz hazır olmadığını çok net bir şekilde gösterdi. Onların başarısı doğru veriye ve doğru ifadeye kritik derecede bağımlı. Bu da onların otonom bir akıldan çok hassas ayarlanmış araçlar olduğunu kanıtlıyor. Sonuç olarak bu testin bulguları bir bütün olarak değerlendirildiğinde yapay zeka modellerinin mükemmel olmasalar da zeki davranışlar sergilediği bence açıkça görülüyor. Metinden anlam çıkarma, mantıksal bir işlem sırası belirleme, görev için en uygun araçları seçme ve hatta geri bildirimle kendini düzeltme gibi yetenekler gelişmekte olan bir zekanın güçlü göstergeleridir. Evet, sınırlılıkları var, tutarsızlıkları var. Bunlar birer büyüme sancısı olarak görülebilir. Ancak bu sancılar potansiyellerini ve şu anki somut başarılarını gölgede bırakmamalı.
Bu test bir varış noktası değil, devam eden bir yolculuğun anlık bir fotoğrafı. Bense bu basit tarih probleminin büyük dil modellerinin zeka olarak tanımlanmasının ne kadar aceleci ve yanıltıcı bir yaklaşım olduğunu bir kez daha kanıtladığı görüşündeyim. Temel mantık ve aritmetikteki bu denli bariz tutarsızlıklar, ifadedeki küçük değişikliklere karşı aşırı hassasiyetleri ve insan müdahalesine olan mutlak bağımlılıkları onların gerçek bir kavrayıştan yoksun, karmaşık istatistiksel araç olduğunu gösteriyor. Onlara zeki demek, kavramın içini boşaltmak ve onlara sahip olmadıkları bir yetkinliği atfetmek anlamına geliyor. Bu durum onların güvenilirliğinin en temel görevlerde bile sorgulanması gerektiğini bize hatırlatıyor. Görüldüğü gibi Aydın Tiryaki'nin ortaya koyduğu bu basit deney, yapay zekanın yetenekleri ve sınırları hakkında derin ve karmaşık soruları beraberinde getiriyor. Bu modellerin sergilediği performans, zekanın ne olduğuna dair kolay bir cevap olmadığını gösteriyor. Kesinlikle. Ortada tek bir doğru cevaptan ziyade farklı açılardan yorumlanabilecek nüanslarla dolu bir tablo var. Bu farklı perspektifler ışığında makaledeki materyali ve elde edilen sonuçları değerlendirmeyi sizlere, dinleyicilerimize bırakıyoruz.